YouTube dünyasını sarsan ve senin gibi içerik üreticilerini doğrudan etkileyen bir konu hakkında konuşacağım. Eğer sen de yapay zeka araçlarını kullanıp içerik üretiyorsan ya da üretmeyi düşünüyorsan bu videoyu sonuna kadar izle kardeşim. Son haftalarda YouTube'da yapay zeka ile içerik üreten yüzlerce hatta binlerce kanal sıkıntıya düştü. Bazıları uyarı aldı, bazılarının para kazanma özelliği kapandı, bazılarının kanalı komple kapandı hatta. Bu sadece küçük kanallar değil, büyük kanallar için de geçerli bir durum. Ben bu konuyu araştırdım. Etkilenen kanal sahipleriyle konuştum. Hatta yetmedi, YouTube'un resmi açıklamalarına da baktım. Bugün kardeşim bunun biz arka planını konuşacağız ve size ne yapmanız ya da ne yapmamanız gerektiğinizi anlatacağım. Eğer sen kimsin de bize bunu anlatıyorsun kardeşim diyorsan ben Berkan kardeşim. Yaklaşık 14-15 tane YouTube kanalım var ve A'dan Z'ye artık bu platformun içinde her şeyi bildiğim için bunları size bedavadan aktarmaya çalışıyorum. Tek kişilik de ekibim var. Bir de sanırım burada Noel babam var. Şimdi hazırsanız videoya başlayalım. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Onu zaten siz halledersiniz. Öncelikle durumu net bir şekilde ortaya koyalım. 2024 yılının sonlarından itibaren YouTube yapay zeka ile üretilen içeriklere çok ciddi şekilde, sert bir şekilde politika uyguluyor. Bu bir dedikodu ya da sağdan soldan alınan bir duyum değil arkadaşlar. Bunlar gerçekler. Her senenin sonlarına doğru yani Kasım aylarında başlayan ve Şubat'a kadar devam eden bir süreçten bahsediyorum. Tabii ki sanmayın ki Şubat ayından sonra rahatız, tabii ki de değiliz. Ama incelemeler biraz daha azalmaya başlıyor. Bu kesin bir bilgidir. Onu şimdiden söyleyeyim yani. Özellikle size söyleyeceğim 3 tane kategori var. Bunlar tamamen risk altında olanlar. Bunlardan birincisi otomatik içerik üretenler. Yani insanların YouTube otomasyonu dediğimiz olay. Bunlar işte günde 5 tane 10 tane video yükleyen, tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş, minimum düzeyde insan katkısı olan kanallar. ChatGPT'den metinini alıp işte Eleven'da seslendiren ve stok görseller diyorum. AI'dan yapılan görselleri oluşturup yayınlayan kanallar. Bunlar bir kere kafadan elendi. İkinci kategoride ise kopyalanan içerikler var. Başka kanalların videolarını alıyor, sonra onu yapay zeka ile taklit ediyor. Bunlar orijinal bir değer vermeden videoyu direkt kopyalayan kanallar. Üçüncüsü de düşük kaliteli AI videolar. O kanallar. Yapay zeka araçlarını kullanıyor ama sonucu çok kötü olan, kalitesiz olan içerikler. İzleyiciye gerçek bir değer sunmayan, robotik sesler kullanan, anlamsız geçişler sunan veya hatalı bilgiler üreten kanallar. Şimdi YouTube salak değil. Sizin videonuzu eskiden başlığınıza göre ayarlarken şimdi videonun metnine göre ayarlıyor. Yani aslında YouTube da AI'yi kullanıyor. Buna daha sonra değineceğim. Ama bu 3 kategoriden anlayacağınız şey tam olarak bu. Yani tamamen saçmalıklardan ibaret olanlar. Onu oradan alayım, onu oradan kopyalayayım, onu ona yazdırayım, onu ona seslendireyim, sonra paylaşayım, para kazanayım. Öyle bir dünya yok. Bazı resmi raporlara göre geçtiğimiz son 3 ayda 50.000'den fazla kanalın kapandığı söyleniyor. Ve bunların büyük çoğunluğu yapay zeka ile içerik üretenler arkadaşlar. Üzgünüm. Ama YouTube bunu niye yapıyor diye sorarsanız aslında sebebi çok basit. Ama YouTube'un neden böyle bir şey yaptığını anlamamız ve nasıl tepki vereceğimizi bilmemiz lazım ki biz bu yoldan böyle kolayca bir sıyrılalım. Bildiğiniz gibi YouTube'un en büyük şeyi izleyici kitlesi. En büyük en büyük varlığı izleyici kitlesi. YouTube izleyicilerinin kaliteli içerikler sunan kanalları bulmasını istiyor. Ama bildiğiniz gibi yapay zekanın çoğalmasıyla birlikte çok dandik videolar üretilmeye başladı. Mesela sen bir videoyu araştırmak istediğinde her 10 videonun 8'i yapay zeka ile yapılmış, yapay zeka ile seslendirilmiş, işte robotik sesler kullanılıyor. Saçma sapan videolardan oluşuyor. Bir diğeri ise reklam verenlerin memnuniyetsizliği. Yani düşündüğünüz zaman YouTube'un asıl geliri reklam verenlerden karşılanıyor. O reklam veren markalar reklamının tabii ki kaliteli içeriklerde gösterilmesini istiyor. Güvenilir içeriklerin yanında gösterilmesini istiyor doğal olarak. Ve o markanın reklamları dandik AI videolarının yanında çıkınca tabii ki kalite düşüyor ve güven azalıyor. YouTube da bunu istemiyor. Bunun yanı sıra yasal ve etik sorunları da var. Sizi çok sıkmak istemiyorum ama konuyu iyice anlamamız lazım ki ne yapacağımızı anlayalım. Yapay zeka ile üretilen içeriklerin çoğunda yanlış bilgiler veriliyor. Telif hakkı ihlalleri gırla, full yani. YouTube'da bu gibi sorunlar için yasal problemlerle karşılaşmak istemiyor. O yüzden o kanallara sıcak bakmıyor. Tabii bir de insanlar arasındaki rekabetler var. Yani siz bir emek veriyorsunuz, bir video çekiyorsunuz benim gibi. Kamera karşısına geçiyorsunuz, uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz. Adam geliyor 10 dakikada bir tane video yapıyor. Bu adil mi? Tabii ki de adil değil. O yüzden YouTube bu kanalları sevmiyor. Kısaca bunlar arkadaşlar. YouTube'un resmi açıklamalarında da bunlar açıkça belirtiliyor. Kısaca otomatik üretilen ve izleyiciye değer katmayan videolar kabul edilemez diyor. YouTube şu konulara bakıyor. İçeriye insan katkısı var mı? Özgün bir bakış açısı var mı? İzleyiciye gerçek bir değer katıyor mu? Ve en önemlisi toplu üretim yapılıyor mu? Bu kadar basit. 4 maddede çözeriz bu olayı şimdi.
Peki bunları söyledim, tamam, güzel. Hangi kanallar kapatıldı? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk vakamız finansal içerik üreten kanallar. Kripto, işte borsa, yatırım gibi konularda yapay zeka ile günlük analiz çıkartan kanallar. Bunların çoğu aynı haberi alıp yapay zeka ile yaptırıp yayınlıyor. Bir diğer vakamız işte en iyi 10 içerik, işte ne bileyim, en iyi 10 tane film, en iyi 10 tane dağ falan filan diye içerik üreten kanallar. Bunların hepsi yapay zeka ile yapıyor bunları. Yapay zeka ile seslendiriyor. Bu kanallar da kapandı. Çünkü bunlar orijinal araştırma içermiyor. Yani direkt ChatGPT'ye yazıyor, bana 10 tane diyor liste ver diyor. Onu yapıp paylaşan kanallar. Üçüncü vakamız ise eğitim içerikleri. Yani ilginç ama bazı eğitim içerikleri de yasaklandı. Özellikle Wikipedia gibi bir yerlerden alıp, metni alıp kopyalayıp özetini çıkartıp yapay zeka ile seslendiren kanallar. Ama bir not düşün. Gerçek eğitim veren, kendi uzmanlığını yapay zeka ile birleştiren kanallar bu durumdan etkilenmedi. Bu konulara değineceğim zaten. Bir diğer kapanan kanallarda da podcastler var arkadaşlar. Üzgünüm. Tamamen yapay zeka ile üretilen podcast kanalları, röportajlar veya tartışma kanalları tamamen kapatıldı. Çünkü bunlar gerçekte olan bir konuşma değil. Bunlar tamamen metin üzerinden yazılmış konuşmalar olduğu için. Ama şunun dikkatinizi çekerim. Bütün herkes etkilenmedi bu durumdan. Hatta haftaya size yeni bir video yapacağım. 10 tane kanal fikri buldum. Daha doğrusu 10 tane yeni kanal buldum. Onları size göstereceğim. Bunları yapabiliriz diye. 10 tane farklı işi öbür hafta anlatacağım. Ama dediğim gibi yapay zeka kullanan her kanal kapatılmıyor. Aradaki fark basit. İnsan katkısı ve özgünlük. Yapay zekayı bir araç olarak kullanan, kendi tecrübelerini yapay zeka ile birleştiren kanallar kapanmıyor. Bu durumdan etkilenmedi. Peki yapay zeka ile yapılan kanalların hepsi kapatılıyor mu? AI tamamen yasak mı? Tabii ki de değil. Çünkü burası önemli bir nokta. Bak burayı iyi dinleyin, tamam mı? YouTube yapay zeka kullanımını yasaklamıyor. Hatta büyük kanalların bazılarında yapay zeka ile üretilen içerikler var. Ama önemli bir farkımız olacak. Şimdi bir metni yaparken, daha doğrusu bir videoyu hazırlarken ne yaparız? Metinler olur değil mi? Metni yazarken videonun ana fikrini sizi belirlemeniz lazım. Yapay zekadan taslak bir script'i alıp onu kendinize göre düzenlemeniz lazım. Şimdi ChatGPT'ye bana bir metin yaz dediğiniz zaman size çok güzel metinler yazar. Ama YouTube salak değil. Onların kodları var. Onlar birbiriyle eşleşiyor. Yani aslında YouTube da AI'yi kullanıyor bir bakıma. Hatta kullanıyor yani. Dolayısıyla yaptığınız videonun metnini karşılaştırıyor. Zaten onu yapay zekadan aldıysanız bir kere o işi geçeceksiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Yapay zekaya metninizi yine yazdırın. Sorun değil. Fikrinizi belirleyin, konuyu yazdırın. Daha sonra onu Word dosyasına atıp içerisinde değişiklikler yapın. Kendi özgünlüğünüzü katın. Bu birinci. İkinci olarak görsellerden bahsedeceğim. Mesela atıyorum kapak fotoğrafı yaparken yapay zekayı kullanmak tabii ki de yasak değil. Bunları yapabilirsiniz. Ya da kendi çektiğiniz bir fotoğrafı, işte bir videoyu yapay zekada geliştirebilirsiniz. Ama videonun tamamı komple yapay zekadan oluşuyorsa ve her şey yapay zekaysa burada YouTube'da o kadar salak değil. Çünkü para veriyor size yani. Çeviri ve altyazı konusunda da sıkıntı yok arkadaşlar. Videonuzu farklı dillere çevirmek için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Hatta YouTube bunu teşvik de ediyor. Biliyorsunuz kendi dublaj özelliği falan da var. Çok iyi çalışmıyor ama var sonuçta yani. İşte bunun yanı sıra sesinizin gürültüsünü azaltmak, renklerin düzenlemesini yapmak, sesinizin kalitesini artırmak gibi şeyleri yapay zeka ile kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunların hepsini araç olarak kullanmamız lazım. Yani yanlış olarak kullandığınız yapay zekalar ne biliyor musunuz? Mesela tamamen otomatik içerik üretmek. Baştan sona yapay zekanın ürettiği, hiçbir insan değeri olmayan videolar mesela. Ya da günde birden fazla video üretmek için yapay zekayı kullanmak. Hani günde 5 tane 10 tane video yapmak için kullanmak. Başka kanalın içeriklerini alıp yapay zeka ile değiştirip yapmak. Yapay zeka ile kullanılmış görseller, oluşturulmuş görselleri alıp bunları gerçek gibi paylaşmak falan. Bunlar tamamen yanlış içerik türüdür. Yanlış içerik şeklidir. Şimdi buraları çok uzattığımın farkındayım. Sizin beklediğiniz konu tam olarak biz ne yapacağız, değil mi? Yani eğer yapay zeka araçlarını kullanıyorsanız ve onlarla bir şey üretmek istiyorsanız size adım adım stratejiler vereceğim. Şimdi bunların başında insan dokunuşu geliyor arkadaşlar. Her zaman ana yaratıcı siz olacaksınız. Ama yapay zekayı da bir yardımcı, bir asistan olarak göreceksiniz. Mesela bir şirket yönetiyorsunuz, tamam mı? Şirkette patron sizsiniz ama asistanınızdan destek alıyorsun. Aynı mantık gibi düşünebilirsiniz. Her videoya kendi düşüncelerinizi, kendi deneyimlerinizi katmanız lazım. İzleyen kişi sizin bakış açınızı görmek ister. Şimdi siz benim mesela bakış açımı görmek istiyor musunuz? İnşallah istiyorsunuzdur yani, ne diyeyim. Ama şöyle bir örnek vereceğim. Mesela bir teknoloji incelemesi yapıyorsunuz, tamam mı? Mesela sizin iPhone'unuz olmayabilir. Yapay zeka size o iPhone'un teknolojik özelliklerini, teknik özelliklerini falan sıralasın. Ama onun artılarını, eksilerini, işte kullanıcı deneyimlerini vesaire
onları sizin yapmanız lazım. Bunun yanı sıra günde 5 tane video yapmak yerine 2 tane video yapın abi. Ama yaptığınız o videolar çok kaliteli olsun. Hani kalitesiz 5 çöp içeriktense 2 içerik konuşamıyorum ya. Kaliteli 2 tane içerik üretin. YouTube algoritması bak size yemin ederim kaliteyi öneriyor. Öyle ben video yaptım olduğu falan gibisinden ziyade detaylı bir araştırma yapın. İşte iPhone nedir, ne zaman üretildi, bilmem ne falan filan. Farklı kaynaklardan bilgiler toplayın. Kendi analizlerinizi katın. Sesinizi profesyonelce düzenleyin ve görselleri de kaliteli bir şekilde yapın. Yani dandik uydurma şeyler yapmayın tabii ki. Ya da işte iPhone 13 diye anlatıp da iPhone 17'nin fotoğraflarını falan koymayın. Herkesin yaptığı yapay zeka ile içeriklerden ziyade kendi alanınızla ilgili bir şeyler yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Mesela diyelim ki fotoğrafçısın, tamam mı? İşte en iyi fotoğraf çeken 10 tane telefon gibi yerine fotoğrafçılar için en iyi 10 telefon gibi nişlerinizi daraltmanız lazım ve kendi profesyonel olduğunuz konularda geliştirin kendinizi. Öyle içerikler yapın. Yapay zeka kullandığınızda da yapay zekayı kullandığınızı açık bir şekilde söyleyin. YouTube bunları seviyor. İzleyici etkileşimine özen gösterin. Yorumlara cevap verin. Topluluklar sekmesini kullanın. Canlı yayınlar yapın. Yani o kanalın gerçek bir insan tarafından idare edildiğini YouTube'a gösterin. Video düzenleme, ses kayıt, görsel oluşturma gibi şeylere arkadaşlar özen gösterin. Analizlerinizi de iyi takip edin. Arkadaşlar bir de final bölümüne geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Bakın benim izleyici kitlem 25-35 yaş arasında. Yani bazıları abilerim, bazıları kardeşlerim. O yüzden samimi bir şekilde söylüyorum. Eğer içerik üretmek istiyorsanız, yani siz bu platformdan para kazanmak istiyorsunuzdur, değil mi? Bu videoyu buraya kadar izlediysen zaten senin amacın odur. Dolayısıyla içerik üretmeniz lazım ve içerik üretirken lütfen kendinizi bir iş gibi görün. Çünkü YouTube bir iş platformu. YouTube sizin patronunuz değil, izleyiciler sizin patronunuz. Bunu sakın unutmayın. Yani sen kardeşim benim patronumsun. Demek istediğim şu, bu işi ciddiye alın ve ciddi yatırımlar yapın. Tabii ki ilk başlarda olsun diye söylemiyorum ama uzun süreli bir iş olarak düşünün. Hani şimdi bir meslek sahibi olmak için diyelim ki mühendis olmak istiyorsunuz, tamam mı? Önce liseyi bitirmeniz lazım, sonra üniversiteyi bitirmeniz lazım, bilmem ne falan bir şeyler lazım. YouTube da öyle. Önce bir emek vermeniz lazım. Önce bir öğrenmeniz lazım. Öğrendikten sonra iş bulmak çok kolay olacak. Ve ufak bir detay daha, videolarınızı kendinize göre değil de izleyiciye göre seçin. Şimdi final bölümünü konuşarak videoyu tamamlamak istiyorum. Çok uzun oldu gibi geldi çünkü bana. Konudan sapmadan yapay zekayı bir kriz olarak değil de bir fırsat olarak görmeniz lazım. Yapay zeka gidecek mi? Tabii ki de hayır. Yani bu saatten sonra imkanı yok. Yapay zeka geleceğin bir parçası ve içerik üretiminde devrim yaratıyor yani. Ama senin gibi geleceğin başarılı içerik üreticileri yapay zekayı bir düşman gibi değil de onu bir köle gibi kullanmayı öğrenmeniz lazım. Yapay zekayı akıllıca kullanın. Hiç panik yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi kendinize yatırım yapın. Kendi alanınızda gelişmeye çalışın. Topluluk oluşturun, değer katmaya çalışın. Kuralları takip edin, özgün olun ve en önemlisi uzun vadeli düşünmeye çalışın. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan dokunuşu her zaman öncelik olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kanka görüşürüz. Hadi bay bay.